Merhaba arkadaşlar, Aydın Bahram ben. Bugünkü konumuz mülakatlarda ücretin ne şekilde konuşulması gerektiği. Karar verilirken aşağı yukarı bakılan en kritik konulardan biri. Yani işe alıcıların karar vermede çok kullandığı bir parametre. Dolayısıyla sizin de burada bir takım taktikleri uygulamanız çok önemli. Öncelikle işe müracaat ettiğinizde eğer mülakata çağrılır yani bir ön görüşme yapmaya karar verilirse size bir iş başvurusu formu doldurtturacaklar. Bu formdaki en kritik sorulardan bir tanesi arkadaşlar, daha önceki çalıştığınız yerde ya da son çalıştığınız yerde aldığınız ücret bilgisi. Evet, bu bilgi çok önemli. Bu bilgiyi genellikle birçok kişi çok doğru rakam vermemeye çalışır. Fakat bu ilerleyen aşamalarda mülakatın anlaşılır ve kişinin aslında o ücreti alıp almadığı net bir şekilde ortaya çıkar. Dolayısıyla burada yazacaksanız rakamı çok dürüst olmanız lazım. Olan rakamı olduğu gibi yazmanız lazım. Ama benim tavsiyem bu bölümü boş bırakmanız. Yani aldığınız son ücreti belirtmemenizde büyük bir fayda var. Bunu size sorabilirler. Yani neden bu bölümü boş bıraktınız? Neden aldığınız ücreti ifade etmiyorsunuz diye. Bunu makul bir şekilde açıklamanız çok önemli. Yani saklamadan ama maaşın mülakatın son aşamasında ya da artık karar verme aşamasına gelindiğinde konuşulması gerektiğini nazik bir şekilde ifade ederek bunu bu şekilde açıklayabilirsiniz. Evet, e, başvuru formunu doldurdunuz. Sizinle görüşme yapmak istiyorlar. Görüşmedeki sorulacak bir diğer soru ise bu şirketteki ücret beklentinizin ne olduğu, ilgili pozisyonla ilgili ne kadar bir ücret talep ettiğinizi muhakkak soracaklardır. Yani bunu ilk görüşmede sormasalar bile son görüşmede ya da sizle ilgili karar vermeden ki bir önceki görüşmede bunu illaki size soracaklar. İşte burada çok önemli bir nokta var. Şunlara dikkat etmeniz lazım. Birincisi, eğer ücret ifade edecekseniz diyelim yüksek bir ücret ifade ettiniz. Aslında siz ifade ettiğiniz ücretin o firma için ya da o pozisyon için yüksek mi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ama gönlünüzden bir rakam geçti diyelim ve bu rakamı burada ifade ettiniz. Bu rakam o firma için çok yüksek kalabilir. Bunun tam tersi de olabilir. Yani siz farkında olmadan aslında size daha çok vermeyi teklif edeceklerken daha yüksek ücret vermeyi düşündükleri halde siz öyle bir rakam söylediniz ki belki söyledikleri rakamın yarısını ifade ettiniz. Yani işe alabilmek için mütevazi gözükmeye çalıştınız ve az bir rakam söylemiş oldunuz. Ama siz farkında değilsiniz. Şimdi bu durumda iş yeri sahipleri ya da insan kaynakları şu şekilde davranırlar. Öncelikle eğer sizinle çalışma niyetleri varsa yani karar aşamasına geldiler ve birkaç konuyu daha aranızda hallederseniz artık size okey cevabı verecekler. İşte bu aşamada ücret çok kritik bir konu. Yani sizinle ilgili kararlarının oluşmasında son derece önemli. Eğer düşük bir ücret söylediyseniz ve sizinle de hakikaten çalışmak istiyorlarsa size okey cevabı verme ihtimalleri çok yüksek olacak. Yani aslında siz beğenildiniz, o işe zaten kabul edilecektiniz ama size bu beklentinizi sorarak öğrendiler ve aslında düşük bir beklentide olduğunuzu gördüler ve size işi kolaylıkla teklif etmek için onlara cesaret vermiş oldunuz. Ya da tam tersini düşünelim. Siz bu aşamada ücret talep ettiniz ve bu ücret yüksek bir ücret. Yani size sunulmak istenen pozisyon için yüksek kalıyor arzu ettiğiniz ücret. Burada da yine çok önemli konu şu. Sizi gerçekten almak isteyebilirler ama yüksek ücret beklentiniz yüzünden reddetme ihtimalleri çok yüksek olacaktır. Yani sizin özelliklerinize yakın yine başka adaylar varsa görüştükleri insanlar arasında daha düşük ücret isteyene okey deme ihtimalleri çok yüksek olacak. Yani bu belki kulağa hoş gelmeyebilir ama insan kaynakları ya da şirketin finansal bakış açısı her zaman daha iyiyi, daha ekonomik şekilde çözmeyi gerektirir. O yüzden benim size tavsiyem mülakat aşamasında özellikle de ilk görüşmelerde beklentinizi nazik bir şekilde ifade etmemeye çalışın. Sorulduğunda ise şu cevabı vermeniz her zaman pozitif bir etki yaratacaktır. Şöyle diyebilirsiniz, isterseniz bunu son aşamada görüşelim. Yani siz kararınızı verin, bana bir ücret teklifiyle gelin ve ben de size cevabımı ileteyim. Tabii bu cevap, sizden çıkan bu cevap her zaman
şirketlerin ya da insan kaynaklarının hoşuna gitmeyebilir. Ama inanın bunu nazik, diplomatik, böyle kibar bir şekliyle ifade ederseniz kabul edeceklerdir. Bir diğer konu ise siz ücret konusunda bir rakam ifade etmezseniz bu karşı tarafta merak uyandırabilir. Yani ısrarla sizden bu rakamı almaya çalışabilirler. Burada şöyle bir cevap vermek her zaman çok işinize yarayabilir. İsterseniz bunu sonra görüşelim ama ben anlaşacağımızdan eminim. Eğer siz beni uygun görürseniz ki ben bu şirkette çalışmayı çok arzu ediyorum. İlla ki bir noktada buluşuruz. Yani ücret konusu aramızda sorun olmayacaktır. Olacağını çok düşünmüyorum gibi bir cevap verirseniz bu yine karşı tarafta bir saygı illaki uyandıracaktır. Sonuç olarak arkadaşlar ücret konusunu mülakatın son aşamasına taşımak lazım. Yani artık sizinle ilgili kararlar oluştuysa sadece ücreti tespit etmek ve burada da sizin cevabınız merak ediliyorsa bu aşamada artık siz karşı taraftan, şirketten bir teklifi muhakkak isteyin ve bunun üzerine siz düşünün. Zaten onlar size rakamı ifade ettiklerinde sizin kafanızdaki rakama oturup oturmadığını kolaylıkla göreceksiniz ve cevabınız ona göre şekillenecek. Şimdi burada yine karar aşamasında kararsız kalırsanız ne yapmak lazım? Yani size arzu ettiğiniz rakamın daha altında bir rakam teklif ettiler. Zaten üzerini teklif etseler hiç düşünmeyecek, kabul edeceksiniz. Buradaki sorun hayalinizdeki rakamın altını teklif etmeleri. Arkadaşlar burada bakmanız gereken şu olmalı. Benim size tavsiyem şudur ki siz bu şirkette çalışmayı çok istiyorsanız, bu pozisyon hakikaten uzun süredir aradığınız bir pozisyon ise, ileride atmak istediğiniz kariyer adımlarında bir basamak olacaksa hiç düşünmeyin. Eğer teklif edilen rakam çok çok düşük değilse, yani çok aşağıda bir rakam değilse rakamı kabul edin. Ancak unutmayın, kabul ettiğiniz bu rakam uzun bir süre artmadan devam edecek. Yani en az bir yıl bu rakam zam görmeyecek. Şu noktaya gelmek istiyorum. Ücret şirketlerde hemen hemen en az dinamik olan, artışı en kısıtlı olan şeylerden biridir. Yani birçok şirkette birçok şey çok hızlı, geceden sabaha değişir. İyi yönde, kötü yönde ama aşağı yukarı en az değişen şeylerden biri ya da değişse bile en sınırlı değişen şeylerden biri ücretlerdir. Yani maaş zamlarıdır. O yüzden şuna çok dikkat etmek lazım. Hangi ücretle giriyorsanız bu ücret unutmayın ki uzun yıllar üzerine yıllık zamlar alınarak belli bir noktaya yavaş yavaş ilerleyecek. Yani diğer bir taraftan dikkat etmeniz gereken şudur ki başta iyi bir ücret alabilirseniz bu sizi çok uzun bir süre rahatlatır. Ama arzu ettiğiniz rakamın altında da demin söylediğim gibi işin hatırına, motivasyon hatırına ya da hayallerinizin hatırına düşük bir ücretle de başlarsanız bilin ki bir süre bu ücret arzu ettiğiniz seviyelere gelemeyecek. Bu sebeple duygularınızı, düşüncelerinizi iyi tartmakta, bu duruma da düşünce mutsuz olmamakta büyük fayda var. O yüzden iyi düşünün. Paraya mı öncelik veriyorsunuz? Kariyer basamaklarına mı öncelik veriyorsunuz? Her ikisi de mi sizin için çok önemli? Bunları bilerek, tartarak, kendinizi tanıyarak mülakatlarda oturursanız kolay karar vermenizin yolu daha rahat açılacaktır. Şunu ifade etmek istiyorum ki ücrette kesin bir doğruluk yok. İnşallah arzu ettiğiniz rakamlar teklif edilir. Hiç düşünmeden, hiç kararsızlık göstermeden bu rakamları kabul edersiniz ve başlarsınız. Ama genellikle pek böyle olmuyor arkadaşlar. Genellikle bir kontrpiyede kalınabiliyor. Tabii yüksek maaş vermeleri çok güzel, kabul etmesi çok kolay ama genellikle beklentinin altında teklif edildiğinde burada çok iyi düşünmekte fayda var. Benim size nacizane tavsiyem stratejik olun, kendi gelişiminize özellikle çok genç yaşlarda iseniz gelişiminize daha çok önem verin. Kariyer basamaklarına birer birer tırmanırken maaşı bir dönem çok fazla düşünmeyin. Göreceksiniz ki ileride işleriniz yoluna girdiğinde terfi etmeye başladığınızda zaten maaşınız da buna paralel olarak yavaş yavaş toparlanacak ve arzu ettiğiniz seviyeye gelerek sizi maddi olarak motive edebilir hale kolaylıkla gelecek.